Herkese Tatlı Sanata Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli, kıyır kıyır, aylarca bayatlamayan, üstelik çok pratik bir tuzlu kurabiye tarifim var. Tuzlu kurabiyelerin en lezzetlisi diyebilirim. Yiyen herkes tadına hayran kalacak. Bu tuzlu kurabiyenin dışında daha gevrek, daha kıyır başka bir tuzlu kurabiye yok. Mutlaka deneyin, en sevdiğim favori tuzlu kurabiye tarifim diyebilirim. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 1 adet yumurtanın sarısını kurabiye hamurumuzun içerisine, yumurta akını ise üzeri için kullanmak için bir kenara ayıralım. 2 yemek kaşığı sirke ekleyelim. 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. 1 tatlı kaşığı toz mahlep ekleyelim. 180 gram tereyağı ekleyelim. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 paket hamur kabartma tozu ekleyelim. Bu malzemelerimizi bir spatula yardımıyla karıştıralım. 200 ml su bardağı ölçüsünde 4,5 su bardağı un kullandım. Bu aşamada 4 su bardağı un ekliyorum. Daha sonrasında yarım su bardağı un ilave edip toplamda 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Bu kurabiye malzeme ölçülerinden tam 43 adet tuzlu kurabiyeler elde ettim. Daha az yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak yaparak daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Tüm malzemeleri elimle güzelce yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi yarım su bardağı unumu ekledikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak, ele yapışmayan kulak memesi kıvamında güzel bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Hazırladığımız hamuru yağlı kağıdın üzerine alalım. Hamurumuzun üzerine tekrardan bir yağlı kağıt örtüp merdane yardımıyla hamurumuzu çok ince olmayacak şartıyla açalım. Öncelikle hamurumuzu yağlı kağıdımızın üzerine yayalım. İkinci yağlı kağıdını da kurabiye hamurumuzun üzerine örtelim ve merdane yardımıyla açalım. Hamurum istediğim kalınlıkta olduktan sonra yağlı kağıdımı üzerinden alıyorum ve kenar kısmındaki fazla olan parçaları bıçak yardımıyla kesip bir kenara alıyorum. Tekrardan kenara almış olduğum parçalarla bu yöntemi uygulayarak hamurumu açıyorum ve aynı şekilde şekiller verip kurabiyelerimi hazırlıyorum. Dikdörtgen çubuk tuzlu kurabiyeler yaptığımız için bıçak yardımıyla köşeleri sivri olmak üzere kare şeklinde bir kurabiye hamuru hazırlıyorum. Kare şeklinde hamurumu hazırladıktan sonra üzeri için 1 su bardağı kavrulmuş susam ve sade susam karışımı, 1 çay bardağı da çörek otunu uygun bir tabağımın içerisine alıyorum. Her iki malzememi kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Susam ve çörek otu malzemelerini biraz daha az kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde karıştırdım. Fazlaca elde ettim. O yüzden yarım su bardağı susam, yarım çay bardağı da çörek otu kullanarak bu malzeme ölçülerinden tam üzeri için susamlı çörek otlu karışımı elde edebilirsiniz.
Dilerseniz sade olarak susamı hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz de kavrulmuş susamla çörek otunu hazırlayabilirsiniz. Benim daha önceden kavrulmuş susamım olduğu için sade susamla kavrulmuş susamı karıştırarak yaptım. Normalde sadece sade susamla çörek otunu karıştırıp bu tarifimi hazırlıyorum. Kaşık yardımıyla iki malzememi karıştırdım. Şimdi kurabiye hamurumun üzerine yumurta akını ayırmıştım. Yumurta akını ilk önce fırça yardımıyla kurabiye hamurumun üzerine sürüyorum. Daha sonra çörek otlu susamlı karışımımı kurabiye hamurumuzun üzerine dökelim. Her tarafına gelecek bir şekilde dökelim. Bu aşamada belki sizin gözünüze fazlaca geliyor gözükebilir ama inanın tam güzel oluyor bu şekilde. Hiçbir şekilde azaltmayın. Tamamen kurabiye hamurunuzun üzerine karışımımızı sürelim. Kurabiyemin kenar kısımlarını da şöyle parmağımla eşit bir şekilde çörek otunu ve susamı yapıştırıyorum. Bu şekilde kurabiye hamurumu hazırladıktan sonra bir bıçak yardımıyla dikdörtgen şekli olmak üzere şeritler kesiyorum. Dilerseniz kurabiye aparatınız varsa bu şekilde kurabiye aparatını da üzerine koyup kolaylıkla dikdörtgen şekillerini verebilirsiniz. Ben 2 parmak kalınlığında şeritlerimi oluşturdum. Bu aşama aslında tamamen zevkinize kalmış. Dilerseniz 1 parmak kalınlığında yapabilirsiniz. Dilerseniz 2 parmak veya daha büyük parçalar halinde de hazırlayabilirsiniz. Dikey şeritlerimi oluşturduktan sonra yatay şeritlerimi de oluşturmak için hamurumdan ölçü alarak yatay çizgilerimi de oluşturuyorum. Bu hamurumu 3'e böldüm. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsime çok az aralıklı bir şekilde diziyorum. Bu aşamada benim gibi bir spatula yardımından yardım alarak da kurabiyelerinizi yağlı kağıda yerleştirebilirsiniz. Çünkü şekilleri bozulmaması için hem spatula hem de bir bıçak yardımıyla bu şekilde kurabiyelerinizi yağlı kağıda dizebilirsiniz. Ben 2 tane spatula kullandım. Kolaylıkla kurabiyelerimi yağlı kağıdın üzerine yerleştirdim. Kenara ayırmış olduğum kurabiye hamurlarımdan da aynı bu şekilde bu yöntemle kurabiyelerimi hazırladım. İkinci tepsi olarak da kurabiyelerimi dizdim. Gördüğünüz gibi ilk tepsimi ilk önce fırına alıyorum. Sonra da ikinci tepsimi fırında pişirmek üzere alıyorum. Önceden ısıtılmış alt üst fırın ayarında 180 derecede kurabiyelerimizin üzerleri hafif kızarana kadar pişirelim. Kurabiyelerimizin altı piştikten sonra kurabiyelerimiz pişmiş demektir. Kurabiyelerimiz sunuma hazır. Yakından da gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Yiyeceğiniz en kıyır, en gevrek kurabiye tarifi diyebilirim. Denedikten sonra bana hak vereceğinize emin olabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız tarifimi hiç denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beni hangi şehirden, ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız çok merak ediyorum gerçekten. Gerçekten çok mutlu olacağım. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kurabiyemizin yakından iç dokusunu, kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Görüntüden de anlaşıldığı üzere şahane oldu. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.